Merhaba canlarım, hoş geldiniz. Yurt içinden ve yurt dışından beni izleyen tüm kıymetli takipçilerime sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Kanalıma ilk kez denk gelen izleyicilerimize de ayrıca hoş geldiniz diyorum. Bugün yine fincanımızın ve tabağımızın bize anlattığı mesajları birlikte yorumlayacağız. Unutmayın, fal eğlence ve sezgisel yorum niteliğindedir. Dilerim yorumlarım sizlere umut, farkındalık ve güzel enerjiler getirir diyorum. Hazırsanız enerjilerimizi birleştirelim. Falımızı hep birlikte başlayalım. Hepimiz inşallah beklediğimizi umarız diyoruz. Öncelikli olarak şöyle bir bakmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada çok güzel figürler belirmiş. Fincanımızın dip kısmıyla başlamak istiyorum ben. Şimdi fincanımızın dip kısmı dikkat çekici aslında. Fincanın orta kısmında sıkıntıların kenarlara toplanması arkadaşlar. Üzerinde yük olan birçok konunun artık dağılmaya başladığını gösteriyor. Yani sizi yoran süreç geride kalıyor ve önünüzde daha ferah bir dönem açılıyor. Beyazlığın içinde beliren dirseğe kadar uzanan bir kol, el figürü var. Güçlü bir destek anlamına geliyor. Elin tuttuğu şekli de arkadaşlar şöyle size bakın göstereyim. Görüyor musunuz? Şu bir kol ve elinde sanki bir ay tutuyormuş gibi. Ay olarak yorumlayacağım. C harfi de olabilir bu ama ben ay olarak yorumlamak istiyorum. Dilek, umut, yeni başlangıçlar ve gecenin ardından doğacak karanlığı simgeliyor arkadaşlar. Aydınlığı simgeliyor, karanlığın ardından doğan. Aynı zamanda bu görüntü C harfiyle bağlantılı bir kişi ya da önemli bir gelişmeyi de işaret edebilir ama ben bunu size ay olarak yorumlamak istedim. Şimdi fincanın ağız kısmında dip kısmına doğru kanatlarını tamamen açmış şeklinde süzülen, dip kısmına doğru uçan çok büyük bir kuş sembolü bu. Haberin yolda olduğunu söylüyor. Kuşun doğrudan o ele doğru uçması beklediğiniz haberin, kısmetin ya da fırsatın size ulaşacağını gösteriyor. Sanki evrene ettiğimiz bir dua karşılık buluyor diyebiliriz. Ve beklediğimiz gelişme size doğru geliyor arkadaşlar. Bir araya geldiğinde sıkıntıların geride kalması, bu eldeki ay, kuş sembolü, elde tutulan ayla birlikte güzel bir haber alınması ve dileğin gerçekleşmeye başlaması, manevi olarak güçleneceğiniz bir döneme giriş yaptığınızı anlatıyor. Ay sembolü nedeniyle bu gelişmenin bir akşam vakti, gece saatlerinde ya da yakın zamanda yaşanma ihtimali de oldukça güçlü. Bu bölümü gerçekten aydınlık, umut veren ve hayırlı bir enerjiyle fincanımıza başlamış olduk. Şimdi burada iki tane sanki ağız gibi de duruyor arkadaşlar. İki tane açık ağız bu. Peş peşe yapılacak konuşmaları işaret ediyor. Önemli bir görüşme, yüz yüze bir konuşma ya da arka arkaya gelecek iki haber olarak yorumlayacağım bunu. Aynı zamanda çevrenizde konuşan, sizi gündemine alan iki kişiyi de simgeliyor olabilir. Hemen altında beliren çok büyük bir dev figürü var arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Şu dev figürünü görüyor musunuz? Şurada. Sanki bu devin kolu bu. Neredeyse tamamen fincanın içini kaplamış bir dev bu.
Hayatınızda büyük etki oluşturacak bir kişi, güçlü bir otorite bu ve gözünüzde büyüttüğünüz önemli bir konuyu da gösteriyor olabilir. İlk bakışta korkutucu gibi görünse de bu figür her zaman olumsuz anlam taşımıyor. Bazen büyük bir koruyucu gücü, bazen de büyük bir fırsatı temsil ediyor arkadaşlar. Aslında bu kol figürüyle bunu birleştireceğim çünkü bu devin kolu sanki. O güçlü kol bu devin kolu arkadaşlar. Bu da size uzanacak güçlü bir yardım eli, destek alacağınız nüfuzlu bir kişi veya sizi bulunduğunuz durumdan çıkaracak kuvvetli bir gelişme anlamına geliyor. Önce konuşmaların ve haberlerin geleceğini, ardından da güçlü bir kişinin veya büyük bir olayın hayatınıza yön vereceğini söylüyor. Uzun zamandır beklediğiniz önemli bir konu varsa, bir figür, onun etkisinin büyük olacağını ve sizi yeni bir sürece taşıyacağını gösteriyor arkadaşlar. Hayırlı ve güçlü enerjiler seziyorum burada. Aynı zamanda bu ağızdan ziyade bir kum saatini de aslında andırdı bana. Arkadaşlar şu bir kum saatini de sanki andırıyor bana. Evet. Şimdi bu yorumun yönünü de değiştiriyor. Falda çok zamanı, yani en çok zamanı, sabrı ve doğru anı beklemeyi temsil ediyor kum saati. Yani beklediğiniz bir konu var ve bunun gerçekleşmesi için biraz daha zamana ihtiyaç duyuluyor. Her şeyin kendi vakti geldiğinde netleşeceğini gösteren güçlü bir sembol olarak da yorumlayabiliriz bu kum saatini. Bunu 8 olarak da yorumlayabilirim arkadaşlar. 8 gün, ayın 8'i, 18'i, 8'li vade. Sabrı ve doğru anı dedik temsil ediyor. Yani devle birlikte yorumladığımda ise büyük görünen bir mesele ya da güçlü bir kişinin etkisiyle ilgili süreç zaman içinde çözüme kavuşacak diyebilirim burada. Acele etmek yerine sabırlı olmak daha hayırlı sonuçlar getirecek gibi görünüyor. Bu noktada adeta şunu söylüyor. Vakti yaklaşmış ama henüz tamamlanmamış bir kısmet var. Biraz sabır gösterdiğinizde beklenen haberin, gelişmenin ya da fırsatın doğru zamanda hayatınıza geleceğinizi söyleyebilirim bu aşamada arkadaşlar. Şimdi böyle geldiğimde bir bayan figürü dikkatimi çekti arkadaşlar. Bakın şurada kolunu, elini şöyle dua eder gibi ya da şuradaki balığı tutar gibi bir bayan bu. Büyük bir hedefin peşine gidiyor. Yani mücadeleci, sabırlı bir kişi simgeliyor. Hayatında önemli bir beklentisi olan ve bunun için çaba gösteren bir kadın enerjisi bu. Tek avucunu yukarı doğru açmış olması kısmetini kabul etmeye hazır olmak anlamındadır. Yani gelecek güzel bir fırsata el uzatıyor. Hemen üzerinde ki balık falda en hayırlı sembollerden biridir balık. Bereketi, para kısmetini, iş fırsatını ve nasibi temsil eder. Bu nedenle burada görünen kısmetin maddi ya da manevi açıdan sevindirici bir gelişme getirme ihtimali oldukça yüksek arkadaşlar. Şimdi balığın içinde seçilen şurada bir H harfi benim dikkatimi çekti. Bu H harfiyle başlayan bir kişi, adı, soyadı, şehir adı ya da önemli bir yer, siz kendinize göre alın. Kenarlarının bulutlu görünüyor olması küçük gecikmeler veya bazı belirsizlikler olduğuna işaret ediyor. Yani yeni kısmet var ancak öncesinde kafaları karıştıran birkaç konu da netleşmesi gerekiyor. Bu süreç bulutlar dağıldığında ise bu fırsatın daha belirgin hale geleceğini söyleyebilirim.
Yani tamamı olarak baktığımda güçlü bir enerjinin desteğiyle sabır gösteren bir kişinin çok istediği bir kısmete adım adım yaklaşmasını görüyorum. Biraz bekleyiş olsa da sonuç hayırlı ve umut verici görünüyor. Özellikle balık sembolü bu falın en güzel işaretlerinden biri diyorum arkadaşlar. Şimdi burada sanki bir palmiye ağacı benim yine dikkatimi çekiyor. Ağaç ya da bitki figürleri büyümeyi, kök salmayı, bereketi ve hayatınızda yaşayacak güzel gelişmeleri temsil ediyor. Özellikle palmiye görüntüsü bana sıcak, huzurlu ve ferah bir dönemin yaklaştığını anlatıyor. Bu bitkinin hemen üzerinde havada hızlıca uçan, bakın şurada bir kuş figürü de belirmiş. Bu da uçuyor olması, yani havada süzülüyor bu kuş figürümüz. Beklediğiniz bir haberin gecikmeden geleceğini gösteriyor. Bu haber uzaktan gelebilir, şehir dışından, yurt dışından ya da uzun zamandır görüşmediğiniz birinden bir mesaj veya telefon haberi olarak da yorumluyorum. Yani bakın burada çok büyük bir kuş, burada da çok büyük bir kuş. Bu iki tane büyük kuş bunlar yani ve uçar vaziyetteler. Bitkinin üzerinde belirmiş olması büyüme ve bereket getireceğini anlatıyor. Belki bir iş fırsatı, belki maddi bir gelişme, belki de sizi mutlu edecek sevindirici bir haber. Yani her durumda bu semboller olumlu arkadaşlar. Enerjileri çok yüksek. Yani güzel bir haber alacağınızı söyleyebilirim. Ardından da bu haberin hayatınızda yeni ve hayırlı bir başlangıcın kapısını aralayacağını söyleyebilirim. Enerjisi ferah çünkü. Şimdi bu fincanı böyle çevirdiğimde arkadaşlar burada ağzını açmış, bakın dişleri var, görüyor musunuz? Sanki bir aslan bu. Ağzını açmış, kocaman, aynı zamanda dişleri de gözüküyor. Bu da arkadaşlar yine fincanın dip kısmında çıkmış. Fincanın dip kısmında olması aynı zamanda fincanın içini, haneyi gösteriyor. Aslan falda gücü, cesareti, otoriteyi, liderliği ve zorlukların üstesinden gelmeyi temsil ediyor. Dişlerinin görünmesi bu gücün çok belirgin olduğunu gösteriyor. Hayatınızda güçlü karakterli bir kişiyle karşılaşabilir ya da sizi ilgilendiren önemli bir konuda hayırlı bir duruş sergileyebilirsiniz arkadaşlar. Eğer bu figür bir kişiyi temsil ediyorsa, sözü geçen etkili ve otoriter biri bu. Bir olayı temsil ediyor ise sizi korkutan ya da büyük görünen bir meseleyle yüzleşmeyeceğinizi, ancak sonunda güçlü çıkacağınızı gösteriyor. Şimdi ağzını açmış, aynı zamanda önemli bir konuşmaya, hakkınızı savunacağınıza ve uzun zamandır söylenmeyen bazı sözlerin artık dile geleceğini de işaret ediyor. Önceki figürlerle beraber güçlü figürlerle birleştirdiğimde bana korkulacak bir durumdan çok gücün ve zaferin sembolü hissi veriyor arkadaşlar. Enerji oldukça kuvvetli arkadaşlar fincanın içinde. Cesaretinizi topladığınızda ve doğru zamanda adım attığınızda önünüzdeki engelleri aşabilecek güce sahip olduğunuzu gösteren hayırlı bir işaret görüyorum ben burada. Yani fincanımız böyle arkadaşlar. Şimdi tabağımıza geçmek istiyorum ama ben biraz koyu bıraktım bunu. Bakalım tabağımızda neler çıkacak. Evet, tabağımızdaki sıkıntılarımızı da bir kenara attık arkadaşlar. Çok da güzel oldu bence. Şimdi öncelikli olarak burada bir kapı
açılıyor arkadaşlar ve etrafında sarmaşık çiçekleri olan çok güzel, aydınlık, ferah bir kapı bu. Şimdi falda kapı, açık kapı, yeni başlangıçları, açılacak fırsatları ve önünüzdeki engellerin kalkmasını simgeliyor. Uzun zamandır beklediğiniz bir iş, eğitim olabilir bu. Ev, taşınma ya da özel hayatınızla ilgili güzel bir gelişmenin kapısı aralanıyor arkadaşlar. Sarmaşık çiçekleri ise bu fırsatın sadece geçici olmadığını, zamanla büyüyüp güzelleşeceğini anlatıyor. Çiçekler mutluluğu, bereketi ve hayırlı haberleri temsil eder. Sarmaşık da kalıcılığı ve güçlü bağları simgeliyor. Yani kapının aydınlık olması ise güzel detaylardan biri. Bu gireceğiniz yolun hayırlı, temiz niyetlerle dolu, ferahlık getirecek bir yol olduğunu gösteriyor. Üzerinizdeki sıkıntılar geride kalacak arkadaşlar. Önünüzde umut dolu bir dönemin başlangıcını söyleyebilirim. Çünkü fincanın içi de gayet güzel çıktı. Açılan bu kapıyla birlikte hayatınıza güzel kısmetlerin, sevindirici gelişmelerin ve huzur getirecek yeniliklerin girmesi çok güçlü. Hayırlı olsun diyelim. Hatta şöyle söyleyeyim, bu kapıya ilerleyen, şimdi bu kapıya doğru yol alan iki süliyet var burada. Bir tanesi bayan bu sülliyetin arkadaşlar. İki kişiden biri bayan. Şimdi iki kişinin aynı anda bir kapıya yürüyor olması iki insanın kaderinin aynı noktada buluşması anlamına geliyor. Bu buluşma, barışma, ortaklık, aile içinde sevindirici bir gelişme ya da duygusal bir başlangıç olarak yorumlayabiliriz bunu. Bu kadın figürünün belirgin olması ise bu gelişmede arkadaşlar daha enerjinin daha etkili olacağını gösteriyor. Bu kişi siz olabilirsiniz ya da hayatınızda önemli bir yere sahip bir kadın olabilir. İki kişinin karanlığa değil, aydınlık ve çiçeklerle çevrili kapıya doğru ilerliyor olması arkadaşlar. Bu da atılacak adımın hayırlı sonuçlar doğuracağını, önünüzdeki yolun açık olduğunu ve güzel gelişmelerin onları beklediğini, yani sizleri beklediğini, kimse artık bu, söyleyebiliriz. Sıkıntılar geride kalırken haberler, kısmetler ve yeni fırsatlarla birlikte iki kişinin aynı hedefe doğru umutla ilerlediği çok güzel ve hayırlı bir süreç var burada arkadaşlar. Şimdi böyle geldiğimde canlarım, burada sırt üstü yatan bir süliyet görüyorum ben. Ve başın üstünde bir çekirge görüyorum. Ve bakın burada ayakları olan bir çekirge daha var. Biri ayakta, dik vaziyette, biri de bu sülyetin başının üstünde. Oldukça dikkatimi çekti. Çekirge ani gelişmeleri, beklenmedik haberleri, hızlı değişimleri ve bazen de bir yerden başka bir yere geçişi simgeliyor. Baş kısmında olması bu değişimin önce düşüncelerinizde başlayacağını ya da zihninizi meşgul eden bir konuyla ilgili beklenmedik bir gelişme yaşayacağınızı söyleyebilirim. Yan tarafta sanki böyle dikine olan da, sanki ayakları da var. Bu çekirgede güçleniyor, enerjiyi güçlendiriyor aslında. Arka arkaya yaşanacak iki önemli gelişmeye ya da iki ayrı fırsatı işaret ediyor. Biri sizi hazırlayan, diğeri ise harekete geçiren bir süreç gibi görüyorum ben burada. Açık kapılar, kuşlar, arkadaşlar, fincanımızda kuşlarımız vardı. Tabağımızda açık kapımız vardı. Gördüğünüz çekirgeler, olumlu yorumlar. Yani yakın zamanda sizi bulduğunuz noktadan daha iyi bir yere taşıyacak, beklenmedik ama hayırlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu bölümün mesajı bana şu anda bu arkadaşlar.
Şimdi ben böyle geldiğimde ise canlarım, sanki bakın bir yengeçi andırıyor bana. Görüyor musunuz? 2 tane kıskacı var. Bu bir kıskaç, bu bir kıskaç, bu bir yengeç. Çok büyük bir yengeç hem de arkadaşlar. Burada da bir kısmet gözüküyor. Şimdi sabır, koruma, aile, yuva ve duygusal konularla ilişkilendireceğim ben bunu. Aynı zamanda yavaş ama emin adımlarla ilerleyen bir süreci de temsil ediyor. Bu nedenle acele etmeden ilerlemeniz, bir konunun sonunda güzel bir sonuç alabilirsiniz. Yengecin kıskaçlarının büyük belirgin olması ise bu konuya sıkı sıkıya tutunmayı ya da elinize geçecek önemli bir fırsatı ifade ediyor. Ancak bazen de geçmişte kalan bir meseleye gereğinden fazla bağlı kaldığınız gerektiği konusunda uyarı niteliği de taşıyor. Yani gelen haberler ve kısmetlerle birlikte bu büyük yengeç bana özellikle aile hayatı, ev düzeni veya maddi konularda sağlam ve kalıcı bir gelişme diyorum ben buna. Eğer beklediğiniz bir kısmet varsa yavaş yavaş ilerlese bile hayırlısıyla size ulaşacağını söyleyebiliriz burada. Oldukça güçlü, bereketli bir sembol görüyorum çünkü. Sabırla attığınız adımların karşılığını alacağınız bir döneme girdiğinizi hissediyorum arkadaşlar. Hayırlı olsun diyeyim ben buna. Fincanımız çok güzel. Bakın burada aynı zamanda 2 tane de nota. Bir tane de nota, 2 vurgulu. Bir nota, bu da hanenin içinde yine. Bakın nota da çok güzeldir arkadaşlar. Çünkü şöyle söyleyeyim. Sevindirici haberleri, neşeyi, kutlamayı, güzel sohbetleri ve gönlü ferahlatacak gelişmeleri temsil eder nota. Özellikle evin içinde çıkıyor olması, bu mutluluğun hane içinde çıkıyor olması, yani bu mutluluğun aile içinde yaşanacağını ve hanenize güzel haberlerin geleceğini gösteriyor. Şimdi 2 vurgulu olması bu notanın, yani tek bir nota değil, bu sevincin etkisinin daha güçlü olacağını söyleyebilirim. Yakında bir davet, kutlama, müjdeli bir telefon ya da uzun zamandır beklediğiniz bir haber alabilirsiniz. Bazı notalarda sanatsal bir gelişmeyi veya müzikle ilgili olayı da simgeliyor arkadaşlar. Müzikle ilgilenenleriniz varsa içinde. Gördüğümüz kuşlar, açık kapılar, kısmet sembolleriyle nota da enerjiyi tamamlıyor. Yani hanenizin içine mutluluk getirecek, yüzünüzü güldürecek güzel gelişmeler peş peşe gelecek. Bu bölüm oldukça pozitif arkadaşlar. Dahasını da söylemek gereksiz. Ve şu anda bakın burada da kuşun kafesimiz ve kuşumuzun kafesi ve fincanımla çok hoşuma gidiyor bu fincanım aynı zamanda. Neyse, konuyu uzatmayalım. Falımın sonuna geldim. Gönlünüzden geçen güzel, tüm güzel dileklerin hayırlısıyla gerçekleşmesini diliyorum. İnşallah bu fincanın aydınlık enerjisi hayatınıza da yansısın. Kısmetleriniz çoğalsın. Güzel haberler peş peşe gelsin. Bir sonraki fal yorumumda yeniden buluşmak dileğiyle, sevgiyle ve umutla kalın. Hoşça kalın canlarım.